Herkese selam arkadaşlar. Bugün Binance Futures platformunda nasıl işlem yapılır, para yatırma, para transferi ve Binance kaldıraçlı işlemler hakkında tüm bilgileri öğreneceğiniz bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Videoya başlamadan önce belirtmek isterim. Bu bir eğitim ve inceleme videosudur. Anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi mobil ekrana geçelim. Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Mobil ekranda size Binance Futures'ı anlatacağım. Söylediklerimi dikkatle takip edin çünkü Binance Futures platformunda çok fazla hata yapan arkadaş görüyorum. Tüm yatırımlarını kaybedenleri görüyorum ya da yanlış işlemler yapanları görüyorum. Bu video yeni başlayanlara özel bir video olacak arkadaşlar. Bu yüzden adım adım videoyu atlamadan takip etmenizi umuyorum. Arkadaşlar, Binance'ın ana sayfasında Türkçe dilinde Binance Futures özelliği yok. Hemen alt kısımda ana sayfa, piyasalar, alım satım, kazan ve cüzdan sekmelerini görüyorsunuz. Normalde bu sekmelerin yanında bir de Futures sekmesi olmalı. Ancak Binance Türkçe dilinde Futures platformunu desteklemiyor. Bu yüzden yapmanız gereken hemen sol üstteki profil simgesine dokunmak, buradan ayarlar kısmına dokunmak ve dil seçeneğini İngilizce yapmak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere daha önceki ekranda Futures seçeneği yoktu. Şu anda İngilizceye çevirdiğim andan itibaren alt menüye Features sekmesi eklendi. Peki nedir bu Features? Arkadaşlar, Features Binance'ın kaldıraçlı işlemleri. Yani yatırımınız üzerinden 1x, 10x, 20x hatta 100x'e kadar kazanç sağlayabileceğiniz bir platform. Tabii ki bu kadar kolay değil, kaybetmesi de bu kadar kolay. Bu yüzden dikkat etmeniz gerekenler var. Bu sebeple A'dan Z'ye bir video yapmak istedim. Arkadaşlar, biliyorsunuz Binance'da normalde yatırımlarınız spot bölümünde bulunur. Yani diğer özellikleri kullanmayan arkadaşlar spot dediğimiz bölümde işlem yapar. Aldığımız kripto paralar bu bölümde görünür. Şimdi öncelikle Futures platformunu aktif ettikten sonra dilediğimiz miktarda kripto parayı Futures'a transfer etmemiz gerekiyor. Spot bölümünden Futures bölümüne transfer yapmam gerekiyor ki Futures bölümünde işlem yapabileyim. Bunun için cüzdan penceresinin içindeki spot bölümünden hemen orta kısımdaki transfer ikonuna bir kez dokunuyorum. Üst kısım spot olacak, alt kısım USDC M Futures olacak arkadaşlar. Buradan Futures'ın desteklediği para birimlerinden herhangi birini transfer edebilirim. Şu an ben örnek olması amacıyla 11 dolarlık Tether transfer edeceğim. Bu bölüme 11 yazdım ve Confirm transfer dedim. Evet arkadaşlar, şu anda Futures bölümüne 11 dolarım yansımış durumda. Peki bundan sonra ne yapmam gerekiyor? Arkadaşlar, artık buradan sonrası Futures'ta yapacağınız işlemler. Bunları da tek tek göstereceğim. Futures sekmesindeyken ilk yapmam gereken işlem çiftini seçmek. Bunun için BTC BAST yazan bölüme dokunuyorum ve buradan istediğim işlem çiftini seçiyorum. Ben şu anda örnek olması amacıyla herhangi birini seçeceğim. Bu bölümü kullanmak isteyenler araştırmalarını yapabilirler. Ben şu an yapacağım işlemleri tamamen örnek ve eğitici bir içerik olarak yapıyorum. Şimdi herhangi bir işlem çiftini seçtim. Ben Tether transfer etmiştim. Bu yüzden Tether'la işlem yapacağım. Şu anda ekranımda HNT USDT işlem çiftinin bilgilerini görüyorum. Bu X meselesine gelelim. Nedir bu X? Arkadaşlar, ben normalde Futures'a 11 USDT'lik transfer yapmıştım. Şimdi ben alt kısımdan paramın tümüne HNT USDT çiftinden almak istiyorum. Paramın %100'ünü seçtim. Cost yazan bölümde transfer ettiğim miktarı görebilirsiniz. Hemen buradaki bardan transfer ettiğiniz miktarın ne kadarıyla yatırım yapmak istediğinizi kolayca seçebilirsiniz. Ancak barı kullanmak istemeyen arkadaşlar hemen üst kısımdaki pencereden de işlemlerini manuel olarak yapabilirler. Üst kısımda tıpkı spotta işlem yapmış gibi limit, market, stop gibi seçenekler var. Ben burayı varsayılan olarak bırakıyorum ve limit yapıyorum. Burayı limit yaptığımda belirlediğim fiyata değdiğinde alım yapacaktır. Ancak ben burayı market yaparsam şu andaki fiyatı neyse oradan alacaktır. Ben burayı limit olarak bırakıyorum. Ancak şöyle bir dezavantaj var. Marketle alım yaptığınızda marketin fee ücreti,
Yani komisyon oranı yüksektir. Buradan yatırım miktarımı belirledikten sonra gelelim X bölümüne. Arkadaşlar X oranı yükseldikçe paranızın sıfırlanma oranı da eşdeğer olarak artıyor. Yani X arttıkça risk artıyor. Birazdan nasıl riskin arttığını göstereceğim. Şöyle bir durum var dostlar. Ben işlemlerimi genelde en fazla 10x'e kadar yapıyorum. Daha fazlasını uçurum olarak görüyorum. Tabii ki işlem yapmak isteyenler dilediği gibi işlem yapabilir. Hemen buradan 10x'i seçtim. Peki bu ne anlama geliyor? Arkadaşlar ben şu anda 11 doların 10x'i kadar yatırım yapabileceğim. Yani şöyle ki bu barı sonuna kadar dayadığımda normalde 10,86 dolarla işlem yapacakken çarpanı 10x ayarladığım için tıpkı 108 dolarla işlem yapmış gibi işleme alınacak. Ancak risk oranı da o derece büyüyecek. Şimdi fiyatımı belirledim. Alttaki barı ayarladım. 10x yaptım. Yani şu anda bir long işlem açmış olacağım. Buy long dediğimde işlemim tamamlanmış olacak ve position bölümünde karımı, zararımı görebileceğim. P&L yazan bölümde ortalama kaç tutar kazandığımı ya da kaybettiğimi, hemen sağ kısmındaki yüzdelik bölümde ise yüzde kaç oranında kazandığımı ya da kaybettiğimi görebiliyorum. Ve en önemli bölüm burada League Price yazan bölüm. Arkadaşlar bu şu demek oluyor. Alt kısımda gördüğünüz gibi 2,14 dolar yazıyor. Yani bu işlem çiftinin fiyatı 2,14'ün altına düştüğünde yatırımımın tamamen sıfırlanacağı anlamına geliyor. Örneğin ben bunu 10x değil de 20x yapsaydım lig oranı daha da yükselecekti. Yani şu andaki fiyatın daha yakınında bir fiyat olacaktı. Dolayısıyla da risk daha da artmış olacaktı. Bu yüzden arkadaşlar ne kadar yüksek X oranı kullanırsanız lig oranınız o kadar yüksek olacaktır. Gördüğünüz gibi işlemden %2,54 kazanmış durumdayız. Yani 27 sent bir kazancımız var. Ancak bu tabii ki sürekli kazanacağımız anlamına gelmiyor. Unutmayın, kripto paralar sürekli yüksek seviyede risk içerir arkadaşlar. Paranızın bir kısmını ya da tamamını kaybedebilirsiniz. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Peki bu işlemden nasıl çıkış yaparım? Yani 36 sent kazanç bana yetiyor. Hemen alt kısımdan Close Position dediğimde buradan herhangi bir yere dokunmuyorum. Bu özellikler ileri seviye özellikler arkadaşlar. Dolayısıyla da ilerleyen dönemlerde features'la ilgili daha detaylı videolar yapacağız. Şu andaki bilgileri yeni başlayanlar için veriyorum. Ancak şöyle diyebilirim. Close Position dediğimde type yazan kısmı market olarak bırakırsam yine tıpkı alımdaki gibi şu andaki fiyatı neyse o fiyattan pozisyonumu kapatacak. Ani fiyat hareketlerinin önüne geçmek için marketi seçiyor ve alt kısımdan kolayca yüzdelikle çıkış yapabilirsiniz. Yani pozisyonunuzun %75'ini kapatabilirsiniz. %100'ünü, %50'sini ya da %25'ini ya da amount yazan kısımdan manuel olarak belirleyebilirsiniz. Ben şu anda pozisyonumu %100 olarak kapatacağım. Hemen confirm dediğimde bulunduğum pozisyondan çıkmış olacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaldıraçlı işlemler bir o kadar kolay ve bir o kadar riskli. İlerleyen dönemlerde bu risklerden nasıl kaçınılır, neler yapılması gerekir, stop limit koyma gibi özellikleri detaylıca anlatacağım. Biliyorsunuz vadeli işlemlerde bir de short terimi vardır. Short terimi de şu anlama geliyor. İşlem çiftinin düşüşüne yatırım yapmak anlamına geliyor. Az önce yükselişe işlem yapmıştık. Burayı buy değil de sell dediğimde ise kripto paranın düşüşüne işlem yapmış olacağım. Yani bu işlem çifti ne kadar düşerse o kadar para kazanmış olacağım. İşlemler long'la aynı şekilde ilerliyor arkadaşlar. Tek farkı long'da yükseliş, shorts'ta düşüşü bekliyor olmamız. Az önce anlattığım tüm bilgileri dikkatlice ve gerekirse yeniden izleyin arkadaşlar. Çünkü features gerçekten tehlikeli ancak işi bilenler için kazançlı olabilir. Dolayısıyla çok yüksek x'lerle işlem yapmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Sizler burada işlem yapıp yapmayacağınızı ya da çarpan oranınızı kendi iradenizle belirlemeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bugün yeni başlayanlar için Binance Futures platformunu inceledik. Şimdilik hoşça kalın.